Artık Telegram oyunlardan ümidin yoksa bu video fikrini değiştirebilir. Işık hızında en özel airdrop tanıtımlarını, haberlerini, kripto haberleri yapan kanaldan merhabalar efendim. Bu videomuzda da hızlandırılmış çok sorulan bir haberimizi yayınlayacağız. Ondan sonra aslında Telegram oyunlarının geleceğiyle alakalı çok kritik özel bilgiler vereceğiz. Hadi hemen geçelim. Şimdi ilk haberimize gelecek olursak. Burada aslında bir haber üzerinden ilerleyeceğim. Pavs'ın NFT'si çok soruldu ve ben bir anda videosunu çekmek istemedim. Biraz araştırmak, biraz üstüne gitmek istedim ve NFT olaylarının airdrop'tan önce yapılan çok fazla NFT olayıyla karşılaştık. Pek çok airdrop daha önceden bir NFT olayı açtı ama genellikle NFT işine girenler pek karlı çıkmadığını gördük. NFT de aslında bir pre-sale gibi düşünebiliriz. Yani bir ön satış NFT'leri airdrop'tan önce daha düşük bir fiyattan çıkar. Örnek veriyorum 001'den bir ön satış olduysa 01'den aslında bir listelenme gerçekleşir. Yani ön satışlar genel olarak daha düşük olur. Şimdi burada ne getirmişlerdi Pavs'ın? İçerisine girmeyeceğim. Yani NFT şöyle gösterilir, şöyle yapılır demeyeceğim. Hani meraklı olanlar zaten şu ana kadar yapmıştır. Meraklı olmayanlar, aklında soru işareti olanlar, yapalım mı yapmayalım mı diyenler için aslında bu kısmı anlatmış olayım. 300.000 Pavs ve üstü olanlar 300.000 Pavs'ını direkt NFT kartına dönüştürebiliyor. Ve bunu bir markette satabiliyor. Bu işte nasıl oluyordu? Pavs'ın sitesine giriyorduk ve Pavs'ın sitesinde pre-sale kısmı var. Oradan satış yapabiliyorsunuz. Ama nasıl satış yaparsınız ya abi, karlı olur mu? Şimdi ortalama mesela şöyle bir fiyat buradan biçilmiş. 0.06 sola kadar işte bir mesela dalgalanma olmuş. Daha yüksek fiyatla satan da var. 10 kat yüksekte satan var. Aşağıda satan var ama şöyle bir sıkıntı var. Siz örnek veriyorum, kafanıza göre bir NFT'nizi fiyata koyabiliyorsunuz. Orada minimum fiyatlara bakıyorsunuz. Maksimum fiyatlara bakıyorsunuz. Kendinize göre bir fiyat koyabiliyorsunuz ama gerçekten biri alıp almayacağı meçhul. Yani hiç satamayabilirsiniz ve 300.000 Pavs'ınız NFT'ye dönüşmüş bir şekilde zarar da edebilirsiniz. Ben şahsi görüşüm, ben bunun mesela riskine girmeyeceğim. Tavsiye de etmiyorum. Çünkü satış yapıp yapamayacağınız belli olmayan bir kısım. Ama şurada aslında özel bir hesap yapılmış benim kaynağımda. Bu kaynağın üzerinden gitmek istiyorum. Diyor ki Pavs'ın kuponunu satmanın zamanı geldi mi? Şimdi ilk Pavs satıcıları umut doluydu diyor. Bir sole satmaya çalışıyorlardı diyor aslında kuponlarını diyor ama şimdi diyor bu fiyatlar çok dalgalı diyor. 0.06'ya kadar düştü, çıktı, bir sürü şey oldu diyor. Şimdi burada adamlar çok güzel bir hesap yapmış. Benim çok hoşuma gittiği için bu haber üzerinden ilerlemek istiyorum. Çünkü bunun muadili yok. 63 milyon oyuncunun elendiği ve geriye tahmin 7 milyon uygun oyuncunun kaldığını belirt. Bunu aslında bir Dox'la karşılaştırırsak diyor. Dox'un en iyi oyuncusunun puanı 23 milyonken ortalama bir oyuncunun puanı 9K Dox'tu. Pavs'ta da diyor en iyi oyuncunun 200 milyon puanı var diyor. Aynı oranı hesap edersek diyor Dox'ta diyor standart bir oyuncu 9K iken burada diyor 80K Pavs diyor. Yani arada bir 10 kat fark var gibi bir şey söylemek istiyor. Bu diyor 7 milyon oyuncu toplumda yaklaşık diyor 560.000 Pavs puan tutabileceği anlamına gelir. Bu da muhtemelen arzın %60'ı olabilir. Bu Pavs puanları doğrudan token'e dönüştürülürse toplam 800 milyar olabilir. Belki de 1 katrilyon olabilir. Hani onu da düşünebiliriz. Burada öyle bir örnek vermiş ama Pavs 100 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşırsa diyor 300.000 Pavs 35 dolar olur diyor. Yani 300K Pavs 30-40 dolar civarı diyebiliriz diyor kaynağım. Yani bu tarz bir fiyatlandırma yapmış. O yüzden siz kendinize göre böyle bir hesap yapabilirsiniz. Hani benim 300.000 Pavs'ım var mı 30-40 dolar kazanır mıyım gibisine böyle bir şey söylemiş kaynak. Ve diyor Pavs 100 milyon dolarlık piyasa değerine sizce ulaşabilecek mi? Ben de size bunu sormuş olayım. Sizce buradaki fiyatlandırma doğru çıkabilir mi? Görüşlerini merak ediyorum. Kaç bin Pavs'ın var? Onu da bir yazarsın. Beklentini yazarsın. Merak ediyorum. Bu tahmin diyor tabii Pavs puanları doğrudan tokenlere dönüştürülürse veya dönüşüm oranı kullanılırsa doğruluğa yakın olabilir. Bu durumda yalnızca ondalık konum değişir diyor. Ancak diyor birden fazla parametre dikkat edilirse diyor Pavs puanlarına farklı tahsisler verilirse o zaman tamamen anlamsız hale gelir. Bu sadece diyor bizlerin tahmini diyor. Adamlar kendilerince bir mantık oluşturmuşlar. Kullandığım kaynaklardan biri, severim yani kendilerini. Böyle genelde adamların dedikleri tahminleri doğru çıkar. Pavs'taki fikirlerimiz bu yönde. Merak ediyorum görüşlerini. Zaten bunlarla alakalı haberleri de kaçırmak istemiyorsak aşağıdan abone olup zil bildirimini açmayı unutmuyoruz efendim. Asıl haberimize geliyoruz.
Evet, biliyorum, hepimiz Telegram oyunlarından bir ümitsizlik yaşadık. İster istemez moralimiz düşmüştü. İster istemez son zamanlarda çok fazla böyle sıkıntılı haber duymaya başlamıştık ama son 5 gündür duyduğum bir sürü haberin sonucunu, neticesini sana sıralayacağım ve yorumunu senden alacağım. Dünya çapında hem Amerikan olsun, hem Avrupa olsun, hem Rus tarafında olsun çok fazla dönen, çok fazla tüketilen bilgiler var. Yani Telegram'ın içerisinden sızdırıldığı düşünülen önemli bilgileri içeriyor. En azından birçok kaynağa dayanarak gösterdiğim bilgiler beni gerçekten ümitlendirdi ve sen de iyi bir şekilde dinleyip kendi yorumunu çıkarmanı bekliyorum. Hadi geçelim. Binance Square tarafında paylaşılmış bilgilere geçecek olursak, bu arada sadece ben bu bilgileri Binance Square'dır değil, birçok önemli grupta, birçok sağlam kaynakta, hatta kendi takipçilerimizden bile geldiğini gördüm. Yani Türkiye kanadında da, Rus kanadında da, Amerika kanadında da bu haber çok ciddi bir şekilde yayıldı. Bakalım senin yorumun ne olacak? Diyorlar ki yeni Telegram kurallarına göre kendi aslında içerisinde kendi ekibi tarafından konuşulduğu ve şu an sızdırıldığı çok ciddi kaynaklar tarafından söylenen bilgilere geçiyor. Listelenmeyen tüm airdropların, TapSwap var, Bloom var, Vcoin var, Datcoin, bildiğiniz önemli coinlerin hepsi diyor Şubat ayı sonuna kadar listelenmesi gerekiyor diye. İkinci kural diyor, herhangi bir projenin listelenme süreci 6 ay geçmemelidir. Çünkü gecikme kullanıcıların Telegram'dan memnun kalmamasına yol açıyor. Yani demek istiyor ki kullanıcılara biz zaten bayağı bir Eylül'den beri özellikle bayağı bir kaybettik. Bu Hamster Combat davası vesaire birçok dava kullanıcıların gerçekten bizlere küsmelerine, Telegram'ın düşmesine, tonağının zayıflamasına sebep oldu. Biz itibarımızı güçlendirmek istiyoruz ve artık hiçbir proje 6 ay geçmeyecek demek istiyor. Güvenilir airdroplar Pavel Durov'un kişisel kanalında duyurulacak. Yani ayrıca Pavel Durov diyor, güvenilir airdropları öğrenmeyi kolaylaştıracak güvenilir botlara kişisel yatırım yapacaklardır diyor. Ben size ne demiştim bundan günler önce, hatta bu haberi duymadan önce ne demiştim? Demiştim ki 1000 tane piyasada bot varsa bu yeni ton ağ mevzusu vesilesiyle bu 100'e düşecek ve ister istemez artık daha güvenilir airdroplarla karşı karşıya kalacağız demiştim ve bu da aslında bu haberde bunun biraz özeti gibi oldu. Bunu çok söylemiştim ve söylediğimizin inşallah çıktığını ve çıkacak olduğunu görüyor oluruz. Dördüncü kural diyor, Şubat ayına kadar ton ağı dışında çalışan botların Telegram'da çalışmayı bırakacak. Bu zaten bildiğimiz bir haberdi, ben sizlere duymuştum. Bu yeni airdroplar tonda listelenmelidir, bu da bildiğimiz bir şey. Aksi takdirde dolandırıcılık olarak etiketlenecektir. Bu da az çok bildiğimiz bir haber ve en önemlisi Pavel Durov'un diyor Telegram'ın popülaritesinin azalmasını önlemek amacıyla Major'dur, Minfi'dir, TapSwap'tir, bu projelerden dolayı kullanıcıların duyduğu memnuniyetsizlik dolayısıyla, itibarsızlığın artması dolayısıyla böyle kararlar aldığına, ekip tarafından bunun yürürlüğe Şubat ayı itibariyle gireceğini söylüyorlar. Bakalım, çok merak ediyoruz. Ocak sonundayız çünkü. Şubat'ın sonuna kadar gerçekten bunlarla yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Ben de çok merak ediyorum. Evet, bu konuda çok ümitliydik. Evet, bu konuda hala çok güzel ümitlerimiz var ama güzel bir haber çünkü. Gerçekten ümit dolu bir haber. Hepimiz sıkıldık, hepimiz yorulduk. En azından daha sağlam oyunlarla daha kaliteli bir şekilde ilerlemek hepimiz istiyoruz. Hepimiz bir şeye emek verdiysek neticesini hayırlısıyla inşallah almak istiyoruz. Fikirlerini, görüşlerini yorumlara bekliyorum. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça ve sağlıcakla kal.